20. yüzyılın başlarında Harvard Üniversitesi Profesörü Skinner, güvercinleri pimpon oynamaya eğittiğinde izleyenleri şaşırtmakla kalmamış, davranışın nasıl şekillendirilebileceğine dair güçlü bir model ortaya koymuştu. Güvercinler her topa vuruşlarında bir ödül aldıkça davranışlarını bu pekiştirme döngüsüne göre yeniden düzenliyor, zamanla masanın bir ucundan diğerine topu sektirmeyi öğreniyorlardı. Skinner'ın bir başka deneyinde ise güvercinlere tamamen rastlantısal zamanlarda yem veriliyordu. Ancak güvercin yem geldiği sırada ne yapıyorsa, başını sola çevirmişse ya da dönmüşse bunu yemin gelmesini sağlayan bir hareket sanıyor ve tekrar etmeye başlıyordu. Böylece arada hiçbir nedensellik ilişkisi olmamasına rağmen kendi içinde bir anlam üretiyor, insan türüne benzer, batıl bir inanç geliştiriyordu. Güvercinler yalnızca davranışçı psikoloji deneylerinin pasif denekleri değildi. İkinci Dünya Savaşı'nda mesaj taşıyıcısı olarak kullanıldılar. Kimi zaman hayati bilgileri cepheden cepheye ulaştırıp onur madalyaları ile ödüllendirildiler. Hatta Skinner, güvercinleri füzelerin hedefine yön verebilen canlı pilotlar olarak kullanmaya yönelik deneysel başarılar elde etti. Yani güvercinler sadece yem kovasına alışmış, butona basan bir kuş türü değil, insanın savaş, iletişim ve deney takıntısının taşıyıcılarıydı. Skinner güvercinleri seçmişti. Çünkü bu kuşlar belirli ödüller karşılığında davranışlarını hızla şekillendirebiliyordu. Dahası bu öğrenme biçimi yalnızca güvercinlere özgü değildi. İnsanlarda da benzer biçimde işliyordu ve bu seçiminde bir haklılık payı vardı. Nitekim doğa bilimci Charles Darwin'in Galapagos adalarında incelediği kuşlarda birbiriyle akraba olmalarına rağmen çevre koşullarına göre farklı biçimlerde evrilmişti. Kalın gagalı olanlar tohum kırıyor, ince gagalılar böcek avlıyordu. Türler çeşitlenmişti ama hepsi ortak bir ataya işaret ediyordu. Bugün biliyoruz ki Skinner'ın güvercinleriyle biz insanlar 100 milyonlarca yıl önce farklı evrimsel kollara ayrılmış olsak da ortak bir amniyota atasını paylaşıyoruz. Bu ortak evrimsel miras, sinir sistemleri ve öğrenme mekanizmalarındaki bazı yapısal ve işlevsel benzerlikleri açıklayabilir. Güvercinlerin bilişsel kapasitesine dair bulgular, bu hayvanların bugün insanlar üzerinde uygulanan Raven zeka testi benzeri görevlerde başarılı olabileceğini göstermektedir. Güvercinin ödüle koşullanmasıyla insanın ödül beklentisiyle sürdürdüğü davranışlar arasında yalnızca mecazi değil, gerçek bir biyolojik bağ kurmak mümkündür. Davranışçılığın insan üzerindeki uygulamaları Skinner'dan önce davranışçılık ekolünün kurucusu John Watson'la sahneye çıkmıştı. Watson, çevresel koşullarla her bireyin farklı yönlere çekilebileceğini savunuyordu. Bu yaklaşımını Davranışçılık adlı eserinde şu cümlelerle temellendirmişti. Bana bir düzine sağlıklı normal gelişmiş bebek verin ve onları yetiştireceğim bana ait özel bir dünya sağlayın. Rastgele seçeceğim herhangi birini doktor, hukukçu, sanatçı, tüccar, hatta dilenci ya da hırsız gibi istediğim herhangi bir uzmana dönüştürebileceğimi garanti ederim. Yeteneklerinden, eğilimlerinden, mizacından, mesleki yönelimlerinden ya da soyunun ırksal özelliklerinden bağımsız olarak elbette elimdeki verilerin ötesine geçtiğimi kabul ediyorum. Ama zıt görüşü savunanlar da binlerce yıldır aynı şeyi yapıyorlar. Bu da günümüzdeki eğitimin temelini oluşturan varsayımlardan biriydi. Gelinen noktada ise çağdaş psikoloji kuramları eğitimin yalnızca davranışsal temellere indirgenemeyeceğini, bilişsel, duygusal ve sosyal boyutların da en az davranış kadar belirleyici olduğunu ortaya koymuştu. Ancak zamanla eğitim sistemleri gelişimi destekleyen bir yapı olmaktan çok davranışı koşullandıran bir sisteme dönüştü. İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill eğitim hayatı boyunca okul sistemine karşı yabancı kalmıştı. Eğitimimi sadece okul hayatım kesintiye uğrattı. Okulların eğitimle pek bir ilgisi yoktur. Esas olarak gençlere belirli temel alışkanlıkları aşılayan denetim kurumlarıdır. Eğitim ise oldukça farklıdır ve okulda yeri yoktur. Sözleri ona atfedilir. Hatta Gençlik Yıllarım adlı kitabında aktardığına göre öğrenmeye her zaman açık olmasına rağmen okul onun için bilgiyi besleyen değil, Latince ya da Yunanca öğrenemeden dışlanmışlık ve kaygı içinde geçen kasvetli, uzun ve verimsiz bir bekleyişti. Bu tespitler yalnızca onun değil, günümüz ergenlerinin de deneyimlediği bir gerçekliğe işaret ediyor. Bugün bir ergen daha hayatının çok başında çoğu zaman maddi kaygılarla, bilinçsiz aile yönlendirmeleriyle ve toplumsal beklentilerle şekilleniyor. Çoğu eğitim sistemleri bireyin çok yönlü potansiyelini, yaratıcılığını, etik duyarlılığını, duygusal zekasını ve pratik yaşam becerilerini görmezden geliyor. Bunun yerine sınav başarısı adı altında sadece tek yönlü, prosedürel bilgiye dayalı ezber ve analitik çözümlerle bireyleri kategorize ediyor.
Çok potansiyelli bir ergenin birden fazla alana zaman ayırması beyindeki dikkat ve bilişsel kaynakları böldüğünden. Sırf test skoru, ezber ya da prosedürel başarı ölçen sınavlarda başarılı olma şansı belirgin derecede azalıyor. Bu bireyler sınavla değersizleştirilerek bastırılıyor, sosyal tembel bireylerle aynı kategoriye indirgeniyor. Sınavlarda çoğunluğu ezbere dayalı öğrenme stratejileriyle başarı göstermiş bireyler teşvik ediliyor. Mevcut eğitim yapısı da bu düzende çoğu zaman yalnızca bilgiyi aktaran, sonra da test eden yapılara dönüşmüş bulunuyor. Sistemin işleyişi, çözüm üretmeye çalışan eğitimcilerin çabalarını bile çoğu zaman boşa çıkarıyor. Prosedürel adımları eksiksiz tamamlayan bireyler mezun ediliyor. Ancak bütüncül düşünme, etik sorumluluk ya da duygusal farkındalık gibi nitelikler mezun çıktılarında sistematik ve bütüncül biçimde geliştirilmiş olarak yansımıyor. Bu da mevcut eğitim yapısını nitelikli insan yetiştiren değil, biçimsel ölçütlerle tekrar insan eleyen yapılar haline getiriyor. Ayrıca sistem, üniversite öncesinde dışladığı tamamen eğitimsiz bireyleri de başka yollarla, kontrolsüz biçimlerde yeniden kendi yapısına dahil ediyor. Bu ve sınavla seçilen standartize ölçütlerle belirlenmiş bireyler, çoğu zaman iş hayatında gerçek potansiyel taşıyan eğitimli bireylerle aynı statüde yer almaya başlıyor. İş yapsın yeter anlayışıyla müdahale edilmiyor. Çoğu zaman gelişmemiş bir insanlık bilinciyle hareket edip yalnızca kendi faydasını gözetiyor. İlişkiyi araçsallaştıran ve sistemin insani yönünü erozyona uğratan bir yapının parçası haline dönüşüyor. Bu da sistemin yalnızca başarısızlığını değil, kendi kendini sabote etme biçimini de gözler önüne seriyor. Ve en trajik yanı, Skinner'ın güvercinleri gibi neyin neye yol açtığını tam olarak bilmeden, sadece ödül umuduyla davranışlarını sürdüren bireyler, eğitimin kendisine yüklenen anlamlar, kimi zaman bir batıl inançtan ibaret hale geliyor.